Opel Astra ile birlikteyiz. Astra gördüğünüz gibi yepyeni bir forma kavuştu. Ama Astra'nın yenilikleri bununla sınırlı değil tabii ki. Yeni motorları, yeni güvenlik teknolojileri ve zengin donanım seçenekleriyle Astra artık premium modelleri aratmayacak bir seviyeye gelmiş gibi gözüküyor. Biliyorsunuz Astra'yı daha önce stüdyoda detaylı bir şekilde incelemiştim. Şimdi ise sıra bu aracın testini yapmaya geldi. Bakalım Astra ne gibi yeni özellikler sunabiliyor? Gelin hep beraber inceleyelim. Astra'nın tasarımı artık çok daha dinamik. Kaputun üstündeki bu çizgiler, daha geniş tasarlanmış panjur ve opsiyonel olarak alabileceğiniz bu LED Matrix ön farlar sayesinde Astra önden baktığınızda artık çok daha dikkat çekici. Dinamik tasarım öğeleri Astra'nın profilinde de devam ediyor. Burada ön çamurluktan başlayarak arkaya doğru yükselen omuz çizgisi Astra'ya yandan baktığınız zaman bir hareket katılmış olduğunu ortaya çıkarıyor. Ama bundan daha önemli bir aksesuar da var burada. Astra'nın artık tasarımında bu C sütununun birleşme noktasında bu görmüş olduğunuz siyah parça kullanılıyor. Ben şahsen buna bayıldığımı söyleyemem ama tasarıma hareket kattığı da bir gerçek. Son olarak da sıra otomobilin arkasına geldi. Ben Astra'nın en çok arkasını beğendiğimi açık yüreklilikle söyleyebilirim. Bence bunda bu kama formlu ve bagaj kapağına doğru incelen stop lambalarının büyük payı bulunuyor. Ama bunun haricinde bir tane daha önemli detay var. O da bu çıkık parça neticesinde Astra arkadan çok daha güçlü bir otomobilmiş gibi görünüyor. Buraya kadar anlattıklarımın benzerlerini zaten stüdyoda da anlatmıştım. Şimdi sıra sizin de merakla beklediğiniz test sürüşü kısmına geldi. Hadi başlayalım. Montu bırakacağımı düşünmüyordunuz herhalde. Sonunda Astra'nın direksiyonu başındayım. Astra'nın iç mekanı yerini aldığı modele göre çok daha farklı ve modern bir tasarıma sahip. Hatta buranın tamamen yenilenmiş olduğunu söylesem de sizi yanıltmış olmam diye düşünüyorum. Burada eski modele benzer olan tek şey göstergeler bence. Onun haricinde göstergelerin ortasındaki yol bilgisayarı ekranından tutun da bu 3 kollu deri direksiyon simidine, 8 inçlik IntelliLink dokunmatik multimedya sistemine, onun altındaki klima kumandalarına kadar her şey farklı. Özellikle konsol tasarımı bence göze çok hoş görünüyor. Bu üstte kullanılan yumuşak plastik malzemeler, onun altındaki parlak siyah bölüm ve krom parça kabinin çok daha elit ve premium havada olmasını sağlıyor. Dokunmatik ekran üzerinden tüm menülere erişebiliyorsunuz. Dokunmatiğin hassasiyeti çok iyi, kullanımı da bence gayet kolay. Onun altındaki klima kumandaları da çok sade bir tasarıma sahip. Neyin ne olduğunu çok kolay bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Burada dikkat çeken farklı kumandalar, koltuk ısıtma ve soğutma sisteminin olması. Ayrıca direksiyon ısıtma sistemi de var bu araçta. Tabii bunların opsiyonel olarak alındığını belirtmem lazım. Benim orta konsolla ilgili tek anlamadığım ve hoşuma gitmeyen şey bu klimanın altındaki parça oldu. Açıkçası aracın direksiyonu başına ilk geçtiğimde bunun kapaklı açılan bir parça olduğunu zannettim. Hatta biraz da zorladım ama öyle olmadığını sonunda gördüm. Açıkçası benim fikrimi soracak olursanız buraya bir kapaklı göz yapsalarmış, oraya cüzdanımızı, telefonumuzu koyabilseymişiz daha iyi olurmuş diye düşünüyorum. Ama yine de onun haricinde küçük eşyalarınız için yerler var. Burada sürgülü kapağın arkasında 2 tane bardaklık ve belli eşyalarınızı koyabileceğiniz kol dayama var. 3 kollu deri direksiyon simidinin tasarımı iyi ve ele iyi bir şekilde oturuyor. Üstündeki düğmelerin kullanımı da bence son derece kolay. Masaj fonksiyonlu ve hafızalı AGR koltuklar gayet konforlu, sürücüyü de iyi bir şekilde sarıyor. Masaj fonksiyonu bence iyi ama bunun yanı sıra ısıtma ve ayrıyeten soğutma sisteminin sunuluyor olması da benim bildiğim kadarıyla bu sınıfta başka hiçbir otomobilde olan bir özellik değil. O anlamda Astra'nın bir artısı olduğunu söyleyebilirim. Tabii bu fonksiyon için 6500 TL'lik bir ekstra bedel ödüyor olmanız ve bunun sadece sürücü tarafında olması da bence biraz yüksek. Sonuçta siz burada keyif yaparken yanınızdakinin bu keyiften mahrum oluyor olması da bence çok adil değil.
Astra'nın boyutları küçülmüş olsa da aks mesafesindeki artış neticesinde arka sırada bir önceki nesline göre daha iyi bir diz mesafesi sunuluyor. Tavan döşemesinde yapılan ufak bir tasarım oyunu neticesinde, yani oradaki bir oyuk sayesinde daha iyi baş mesafesi sunuluyor. 360 litrelik bagaj hacmi ise sınıf standartlarını ve beklentilerini karşılayacak düzeyde. Gelelim Astra'nın motorine ve sürüş özelliklerine. Test etmiş olduğum aracın kaputunun altında 1.6 litrelik turbo beslemeli dizel motor görev yapıyor. 136 beygir güç ve 320 Nm tork üreten bu motoru isterseniz manuel şanzımanlı olarak, isterseniz de otomatik şanzımanlı olarak alabiliyorsunuz. Benim kullandığım araçta ise 6 kademeli otomatik şanzıman görev yapıyor. Bu motor sınıfının en güçlüsü olma unvanına sahip ürettiği güç neticesinde. Peki rakamsal olarak iyi olan bu motor gerçek hayatta da iyi mi? Ben size şunu çok açık bir şekilde söyleyeyim. Bu motorun gerçekten çok canlı bir yapısı var. Ayağınızın altında o torku hemen her devir aralığında hissediyorsunuz. Yani hızlanmak istediğiniz zaman sadece gaza basmanız yeterli. Size o ihtiyacınız olan çekişi sürekli bir şekilde verebiliyor. Ben açıkçası motorun çekiş özelliklerini ve performansını çok beğendiğimi net bir şekilde söyleyebilirim. Şanzımanla da gayet iyi bir birliktelik yaşıyorlar. Geçişleri sarsıntısız ve hızlı diyebileceğim bir seviyede. Vitesleri vites kolu üzerinden manuel olarak da değiştirebiliyorsunuz. Ama bana fikrimi soracak olursanız ben açıkçası bu aracı test ettiğim süre boyunca direksiyonun arkasında da pedallar olmasını aradım. Ama yine de başta da söylediğim gibi motor isteklerinize o kadar iyi tepkiler veriyor ki aslında şanzımanı manuel olarak kumanda etmeye pek de ihtiyaç duymuyorsunuz. Astra'nın süspansiyonları bence konforlu. Şehir içindeki bozuk zeminlerde bile darbeleri iyi bir şekilde sönümlemeyi başarıyor. Otoyol sürüşlerinde ise gerçekten pürüzsüz, keyifli sürüşler yapabiliyorsunuz. Limitleri fazla zorlamadığınız takdirde virajları da çok güvenli bir şekilde dönebiliyorsunuz. Direksiyon da ele iyi oturduğu kadar verdiğiniz emirlere hızlı ve net cevaplar veriyor. Yalıtım konusunda Astra bana bir zayıflık hissettirmedi. Yol ve rüzgar sesi kabinin kesinlikle dışında kalıyor. Ama eğer pütürlü bir asfalt üzerinde gidiyorsanız o zaman tabii doğal olarak yerden gelen gürültü seviyesi biraz duyuluyor. Gelelim merakla beklediğimiz yakıt tüketimi konusuna. Ben bu aracı 0 kilometre olarak aldım ve marşına bastım. Şu anda da yaklaşık 580 kilometre yol yapmış vaziyetteyim. Bana yol bilgisayarında 7.6 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Bu süreçte ben Astra'yı hem şehir içinde hem de otoyolda kapsamlı bir şekilde kullandım. O nedenle size belirtmiş olduğum bu 7.6 litrelik tüketim değerinin normal bir sürücünün normal kullanımda yakalayacağı bir tüketim değeri olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yeni Astra için hem söyleyecek çok şey var hem de yok. Ama sözün özüne gelecek olursak bence Astra bu sefer kelimenin tam anlamıyla olmuş. Güçlü dizel motoru, konforlu sürüş özellikleri ve artan malzeme kalitesiyle Astra bu sefer rakiplerine büyük oranda gözdağı verecekmiş gibi gözüküyor. Görüşmek üzere. Ekrandaki videoların üstüne tıklayarak Astra'nın stüdyodaki incelemesini ve şanslı Carwiser takipçilerinin Astra hakkındaki düşüncelerini paylaştığı videoyu izleyebilirsiniz. Carwiser logosuna tıklayarak da abone olabilirsiniz. Tabii hala olmadıysanız.